Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Çıtır çıtır geldim. Çok lezzetli ve güzel. Kolay bir ekmek yapacağız. Ekşi mayanın tadı bu ekmeğe geçecek. Çünkü içinde ekşi maya da kullanacağım. Ekşi maya nasıl yapılır diye merak ediyorsanız buraya linkini ekliyorum. A'dan Z'ye ekşi maya nasıl yapılır, ekşi maya ekmeği nasıl yapılır izleyebilirsiniz. Birçok tarif var kanalımda. Öncelikle unu çok güzel bir şekilde eledim. Unu tam buğday unu, beyaz un karışık kullandım. Sizler sadece tam buğday unu ya da beyaz un kullanabilirsiniz. Sadece içine alacağı su miktarı farklı olacaktır. Çünkü her unun içine aldığı su farklılaşır. Bir paket instant maya, bir yemek kaşığı tuz, bir güzel karıştırdım. Şimdi içine ekşi mayayla suyunu ilave edeceğim. Mutfak şefini alacağım, yoğurtturacağım. Tuğba ben bunu nasıl elde yoğuracağım diyenleri de unutmadım. Şöyle bir mutfak şefini toparlattırdıktan sonra elde hamuru nasıl yoğurmalısınız göstereceğim. Şayet mutfak şefiniz varsa 8-10 dakika boyunca ikinci ayarda yoğurtturabilirsiniz. Bir 10 dakika beklettirip tekrar yoğurtturabilirsiniz. Bu şekilde gluteni çok güzel ortaya çıkacaktır. Ama elinizle yoğuracaksanız da katlama işlemiyle yoğurmanız lazım. Yani o ekmekteki ince kabuk, çıtırlık, işte içinin yumuşaklığı bunlar hepsi böyle zincirleme. İşte bu zincirleme hamurun içine çok güzel bir şekilde hava vermekten geçiyor. Onu da nasıl yapıyorsunuz? Tezgahınızı şöyle güzel bir unlayın. Hamuru üzerine alın. Şöyle karıştırdığınız hamuru mutlaka tezgahta yoğurmaya çalışın. Çünkü kapta bu işlemi yapamazsınız. Başlayın katlamaya. Önce un bitene kadar şöyle bir katlayın. Göreceksiniz şimdi yapış yapış bir hamur elde edeceğim. Diyeceksiniz ki ya biraz daha un katayım. Hayır, daha fazla un katmayın. Gayet yumuşak, ele yapışan bir hamurunuz olacak. Siz onu sabır ve hızlılıkla, elinizin hızıyla birlikte yoğuracaksınız. O sizin elinizi yavaş yavaş bırakacak. Yaklaşık 7-8 dakika boyunca kaldırıp katlayın, kaldırıp katlayın, bu şekilde. Hamur çok güzel özdeşecektir. Bakın ne kadar cıvık bir hamur. Eğer bunun bu şekildeyken içine un ilave edersiniz, ekmeklerinizin içi ıslak ıslak, sıkışık böyle ve sert bir kıvamda olacaktır. Hamuru yoğururken böyle arkasına bir iki kaşık kadar un alın. Ondan yardım alın. Şöyle bir üzerine ekleyin ama yapıştırmaya devam edin. Gördüğünüz gibi bu kadar unla birlikte bu kadar cıvık bir hamuru yoğurdum ve toparladım. 10 dakikadan beri neredeyse yoğuruyorum. Şimdi artık bunu kabıma alacağım. Kabımın üzerine ters çevireceğim. Sizler tabii ki kabın içine de koyabilirsiniz. Ve yaklaşık 40 dakika boyunca bu şekilde bekleyecek. 40 dakikanın sonunda artık kenarlarından taşmaya başlamıştı hamurum. Şöyle ben size içinin ne kadar güzel mayalandığını göstermeye çalışacağım. Bakın çok güzel hamur birbirini tutmuş. İçindeki gözenekler gözüküyor ve adeta tuttuğunuz yerden uzuyor hamur. O kadar güzel elastikiyetini kazanmış. Şimdi gelelim bunu güzelce porsiyonlamaya. Yapacağınız ekmeğe göre değişir. Baget yapabilirsiniz. Küçük küçük ekmekler hazırlayabilirsiniz. Ya da benim gibi uzun uzun somonlar hazırlayabilirsiniz. Bundan 6 adet uzun somon ekmek çıkardım ben. 1 kilo 200 gram kadar un kullandım. Bardak ölçülerini ve kaşık ölçülerini yine açıklamalar kısmına sizin için yazacağım. Ama evde ekmek yapmaya meraklıysanız bir tane hamur kazıyıcı, yani şu elimdeki aletten, bir tane de mutfak terazisi mutlaka ama mutlaka edinin. Peki ben de şimdi ekşi maya yok, ben bu ekmeği yapamayacağım mı diyenler, yaparsınız. Bunu normal instant maya kullandığınız instant maya da bu hamur için yeterli gelecektir. Ekşi maya o arkadan gelen lezzet var ya, işte onu veriyor. Bir de tabii bağırsaklarımız için çok önemli bir probiyotik. Mutlaka evinizde sizler de ekşi maya ile ekmekler hazırlayın. Şimdi bezelerimi tamamladım. Üzerine bir bez örttüm. Yaklaşık 1 saat kadar sonraki halleri bu şekilde. 40 dakikada da bu şekilde mayalanabilir. Ortamın ısısına göre değişir. Şimdi ekmeğimin son şeklini vereceğim. Gördüğünüz gibi ilk bezemi aldım ve şöyle börek açar gibi açıyorum. Böyle vura vura açıyorum. Gayet elastik bir hamur. Şimdi bunu
şu ortada zarf şeklinde katlayıp içine katlayacağım. Somun şeklinde vereceğim. Elimle yuvarlarken sadece uçlarına doğru yuvarlayacağım ki uçları sivrilsin diye. Bütün bezelerimi bu şekli veriyorum. Tekrar şöyle göstermeye çalışayım. Hamuru elimle açtırdım. Şöyle vura vura açtırdım. Sonra ortadan her iki tarafını da buluşturup başlıyorum bir kenarından içine katlamaya. Tamamen içine katladıktan sonra elimle şöyle bir üzerinde gezdiriyorum. Uçlarını sivriltiyorum. Yağlı kağıt serilmiş tepsilerime üçer tane olacak şekilde ekmeklerimi yerleştirdim. Şimdi üzerlerini örtebilirsiniz. O şekilde dinlendirebilirsiniz. Ya da fırını hafif böyle ılıtıp içine koyabilirsiniz aceleniz varsa. Yaklaşık bir 40 dakika kadar bu şekilde örtünün altında beklettim. Ortamın ısısıyla ve nemiyle birlikte çok güzel kabardı. Şöyle elimi üzerine koyuyorum ve böyle çok güzel içinin hava kabarcıklarını hissedebiliyorum. Üzerini biraz unlayacağım. Bu un hem böyle üzerinde güzel duracak, ekmeğin böyle kızarmasını sağlayacak. Hem de bıçağı üzerine gezdirirken, jileti üzerine gezdirirken jilet takılmayacak. Adeta yağın üzerine kayar gibi hamura yapışmadan kesecek. Bu çok önemli tabii ki. Normal bir böyle keskin olmayan bir bıçakla yaptığınız zaman hamurunuzun mayasını bile kaçırabilirsiniz. Elinizde jiletiniz yoksa normal gayet keskin bir bıçakla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Kaçının üzerine de ayçiçeğinin içini çekirdek içini serptim. Onları da aynı şekilde jiletle kesiyorum. Jiletle kestiğimiz yerlerden göreceksiniz çok güzel kabaracak. Alt üst ya da turbo ayarında pişirebilirsiniz. Her iki şekilde de pişer. Ben şimdi iki tepsi pişireceğim için turboda pişireceğim. Sizler fırınınıza güveniyorsanız mutlaka turbo ayarında alt üst olarak pişirebilirsiniz. Ama güvenmiyorsanız derseniz ki benim fırınım eski tuba ya pişmezse daha önceden böyle bir tecrübem yok diyorsanız da tek tek pişirin. Şöyle yerleştiriyorum. Benim fırınım buharlı, tekrar söylüyorum, kendinden buhar veriyor. Sizler dışının kabuğunun çıtır çıtır olmasını istiyorsanız içine bir tane böyle ısıya dayanıklı bir kapta su koyun. Ya da işte bu şekilde bir püskürtücüyle ara ara açın, içine su püskürtün. O şekilde de olur. Yaklaşık 40 dakika kadar bir sürede pişecektir ekmeklerim. Şöyle ne kadar güzel kızardığını, ne kadar güzel kabardığını göstermek istiyorum. Evin içi misler gibi ekmek kokuyor. Ekmeğin kokusu çok güzel. Yeni pişmiş ekmeğin kokusu çok güzel. Ben şimdi alacağım şöyle çıtırtısını ve içini göstereceğim. Ekmekler muazzam oldular. Yani hem ekşi mayanın lezzeti var hem de o instant mayanın vermiş olduğu kolaylık var. Her ikisini de seven ben bu ekmeklere bayıldım. Şöyle önce bir keseceğim ve içini göstereceğim. Gördüğünüz üzere incecik, nar gibi kızarmış bir kabuğa sahip. Bu tamamen yoğurma tekniği ile alakalı.
Çok lezzetli bir ekmek. İçine koyduğum tuz oranı olsun, un oranı olsun gerçekten tam kıvamındaydı. İnşallah sizler de bu lezzetli ekmeği yaparsınız ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.